Siz kimsiniz? Selman Okumuş. Selman Okumuş kimdir? İstanbul maneviyatıyla hayatını zenginleştirmiş, çocuklarında ilim, irfan öncüsü olmak üzere niyet etmiş kıymetli bir anne babanın evladıyım. İstanbul'da doğmak, ezanların altında, ezan-ı Muhammedi okunurken dünyaya gelmek ve bir vakit adamının çocuğu olmak, imam olarak camisini, cemaatini, toplumun her bir katmanını düşünerek ticaretteki, siyasetteki, cemiyetteki herkesin öncüsü vazifesini ifade eden bir babanın çocuğu olmak. Her eve gidip kapıyı çaldığımda annesini bulan bir evlat olarak hayatımızı gerçekten çok zengin bir şekilde yaşadık. Onun için anne babama teşekkür edeyim baştan. Siz hafızsınız. Kardeşleriniz, aileniz, hafız olanlar kimler? Tam bir Kur'an ailesiyiz doğrusu. Annem çok şanslı. Öncelikle çünkü annemin babası hafız. Yine Zeynep Hanım'ın kocası Hüsnü Hoca hafız. 4 evladı var, erkek çocukları. Hepsi hafız. Hatta o kadar ki nasıl bir dua etmişlerse dua başka tarafa da taştı. En büyük abimin kıymetli eşi de hafız. Hatta onlardan dünyaya gelen ilk çocukları da hafız. Bizim soyadımız Okumuş olduğu için herhalde okumak bizim kaderimiz. Allah cahillerden etmesin. Çünkü ya söyleyen ol, ya dinleyen ol, ya da söyleyenle dinleyeni dinleyenlerden ol. Yani hem öğrenen hem öğreten ya da dinleyen ol, sakın dördüncüsü olma. Dördüncüsüne cahillerden olma. Peki nasıl hafız oldunuz? Hafızlık tabii İstanbul'un, Türkiye'nin en kıymetli hocaları Sultanahmet Camii'nde ve civarındaki camilerde Huzur Mektebi'nin öncüleriydi. Ve bizim evimizde buluşurlardı bu hocalar. Nasıl söylesem, o halkanın en sonunda biz de otururduk. Anneciğim o güzel elleriyle muhteşem ikramlar hazırlar. En kıymetli hafız hocalara en son okumaları bırakırlardı. Onların en sonunda da dua yapmak üzere Enver Baytan Hoca birkaç sene önce vefat etti. O hoca dua eder ve meclis kapanırdı. Artık biz yavaş yavaş büyümeye başladığımız için küçükken böyle 3, 4, 5 yaşlarındayken bize de İhlas'ı, Felak ve Nas surelerini okuttular. Yavaş yavaş büyüdükçe Sultanahmet Camii'nde okutmaya, Firuzah Camii'nde okutmaya ve diğer camilerde okutmaya başladılar. Ve o hafızların meclisindeki halimiz bizi de hafız olmaya mecbur etti. Allah hepsinden razı olsun. Yani şimdi şöyle diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'den rastgele bir sayfa açılsa siz o ayetin başından bakmadan okuyabiliyorsunuz. Yine merhum Abdullah Vanlıoğlu hocamızı analım. Bizi İstanbul'un en büyük camilerine götürür ve cemaatin önünde imtihan ederdi. Hem de Kur'an-ı Kerim'in rastgele bir yerinden açardı, bir kelime söylerdi ve mur derdi. Kur'an'da hangi cüz, hangi sayfada bunu bul ve 10 sayfa sonrasını hizaya sayfaları çevirirdi. Hizasına gelen yerden okumaya devam et dediğinde biz "Euzu billahi mineşşeytanirracim" diye başladığımızda cemaat Allah diye bağırırdı. Hocam da derdi ki aziz cemaat görüyorsunuz değil mi? Sizin kompütürleriniz bekleyin diyor. Bizimki bekleyin demiyor diyordu. Ve Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere okuma dalında dünya birincisi olmak için, dünyanın en iyi hafız olmak için sorulan her yeri Fatiha gibi okumanız gerekiyor zaten. Peki siz dünya Kur'an okuma birincisisiniz aynı zamanda. Bu nasıl oluyor? Kur'an-ı Kerim'in yarışması mı olur? Kur'an-ı Kerim'in yarışması yarışmaların en güzeli. Zaten yarışmaların başında وَفِي ذَٰلِكَ فَلَّتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ yarışanların yarışmasıdır bu. Ve Allah'ın kelamını en güzel şekilde okumaya çalışmak da Peygamberin Kur'an-ı Kerim'i okuma hususundaki bütün hadis kaynaklarının güzelliğidir. Ve başkalarını teşvik için en iyi okuyanı onore etmek ve ona en büyük hediyeleri takdim etmek gerçekten çok büyük. Bunlardan bir tanesi de benim. Dünya birincisi olduğum için hem para ödülü aldım hem de güzel ülkemizin güzel insanları bize jip hediye ettiler. Nerede oldu? İstanbul. Öncelikle herkes kendi ilçesinde birinci olacak. İlçede birinci olduktan sonra ilde birinci olacak. Sonra tüm Türkiye'nin 7 bölgesi Ankara'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı yarışmada
İlk 4'e girecekti bizim zamanımızda. Çünkü sadece Suudi Arabistan'a gidiyordular o zaman yarışmacılar. Türkiye'den de 4 yarışmacı kabul ediyorlardı. Birinci olan Kur'an'ın tamamından, ikinci olan 20 cüzden, üçüncü olan 10 cüzden, dördüncü olan da 5 cüzden yarışıyordu. Önemli olan 30 cüzden gidip ülkeyi temsil etmek. Çünkü biz tam hafızlık, yarım hafız değildik. Diğer kategorilere yarım hafızlar gidiyor. Ne kadar ezberlemişse o kadarıyla yarışmaya katılıyor. Türkiye'de olan bir şey değil. Değişiklikleriniz hangi yılda peki? Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezber okuma dalımında ilk defa 1994'te Mısır'da katıldım. Dünya 6.'sı oldum. Ertesi sene Türkiye birincisi oldum. Mekke'de dünya 5.'si oldum. Bunların hepsi derece ve ödüllü. 2000'de de yine Türkiye'de yapılan Dünya Kur'an okuma yarışmasında Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezbere okuma kategorisinde yarışmak üzere bütün Türkiye'deki hafızların içerisinde birinci seçildiğim için sadece ben yarıştım. Ülkeyi temsil eden 30 cüzden. Bir de 2000'deki yarışmada dünya birincisi oldum. Ardından 2004 yılında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılan yarışmada birinci oldum. Zaten 2004 yılından sonra öğrencim birinci oldu bir sonraki sene. Ve ondan sonraki 10 yıl oradaki Kur'an yarışmasında jüri üyesi oldum. Siz herhangi bir cemaate, tarikata üye misiniz? Bu soruyu Şehzadbaşı Camii'nde cemaatim caminin bahçesinde sordu. Hocam bir cemaat üye misiniz dedi. Evet deyince çok merak ettik dedi hocam. Hangi cemaat dedi. Siz hangi cemaatin üyesisiniz dedim. Hocam ben bir cemaat üye değilim dedi. Bence üyesiniz dedim. Hangi cemaat dedi. Sen dedim bu caminin cemaatisin dedi. Evet dedi. Ben de bu caminin cemaatiyim dedim. Hiçbir cemaate bugüne kadar mensup olmadım. Fakat işi layıkıyla yapan, din hizmetlerini yürüten herkese karşı saygım sonsuzdur. Onun için bir cemaate yakınlığım olmadı. Peki şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır? Şimdi şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır ifadesi belki şeyhlik kurumunu ve şeyhin önemini ortaya koyacak şekilde insanları kullandığı bir ifadedir. Fakat bugün şeyh kelimesi kelime olarak bizim ülkemizde farklı manalara çekildiği için şeyh Araplar ülkesinde genelde ilim, irfan sahibi, yaşça ileride olan insanlara atfedilen sözdür. Bizim ülkemizde şeyhlik bir tarikatın öncüsü konumundaki kişidir. Biz bu şeyhlik makamını bilgelik olarak değerlendirirsek elbette bilgisinden istifade ettiğimiz insanlar vardır. Ama şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır ifadesi bir şeyhe, bir bilene tabi olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmak olabilir. Fakat herkesin anladığı manada konuşmak ve onların anlayacağı şekilde konuşmak da Peygamberimizin güzel ifadesinden bir tanesiydi. Bu onun tarzına yakışmıyor ve bu ifadeyi de biz Müslüman olarak aramızda alıp değerlendiremeyiz. Meşhur olmayı siz mi tercih ettiniz? Şöhret afet midir? Şöhret afet midir? Şöhret afettir. Fakat aşk da ateştir. Ama herkes aşkın peşinden koşuyor. Hiç kimse yanmaktan korkmuyor. İnsanoğlu tanınmak için bir dünyaya gelmemiştir. Fakat bazı insanlar doğuştan tanınmak ve tanışmak için bu aleme gelmiştir. Ben çok meşhur bir yerde doğdum. Gerçekten öncü bir ailenin evladı olarak dünyaya merhaba dedim. Sultanahmet dünyanın merkezi, çekim merkezi. Dünyanın bütün sanatçılarının, bütün sanatkarların, bütün meşhurların gelip buluşma noktası olduğu için biz de onların bize dokunmasıyla belki de şöhretin kenarından, köşesinden bulaşmış olabiliriz ama ben tanınmış olayım diye bir gayret içerisinde değilim. Fakat bendeki bilgileri, bana verilen emaneti başkalarına aktarırken belki ilahi kelamın sözcüğünü yapıyor olduğumuz için dikkat çekmiş olabiliriz. Peki isminiz en çok tıklananlar arasında. Bu sizi rahatsız ediyor mu? Memnun ediyor. Neden rahatsız etsin? Bir hafız olarak temsilci olmak, Müslüman temsilci olacak, mümessil olacak, öncü olacak. Gerçekten silik, ezik bir şahsiyet olmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrı değildi. Pasif durumdan aktif duruma geçtiğinde Peygamberimiz Mekke'nin bütün öncülerini karşısına aldı. Bütün peygamberler ölümle tehdit edildi. Alimler, imamlar, peygamber varisleridirler ve bütün bu sorumluluğu herkes ateşten gömlek giyer, biz ateşten cübbe giydik. Peki hocam, evli misiniz? Hayır. Sizin gibi popüler, sizin gibi karizmatik, yakışıklı, hem maneviyatı hem modernliği birleştiren bir insan nasıl bekar kaldı?
Kader diyelim. Yoksa biz evlenmeyeceğiz, evlenmek istemiyoruz düşüncesiyle hayata devam etmiyoruz. Yalnız bu emaneti bizimle beraber taşıyabilecek, bizim de kendisini taşıyabileceğimiz doğru, dürüst, ilkeli, güzel bir insanı bekliyor olabiliriz. Hiç aşık oldunuz mu? Tabii ki aşık olmayan insana ben insan diyemem ki. Aşk günah değil o zaman. Aşk niye günah olsun ki? Bir çok güzel bir yaşanmış hikayeyi duymuştum, etkilenmiştim. Bir tekkeye üstadın yanına genç bir çocuk gelmiş bende olmaya. Bende olmak hizmetkar olmak demektir. Diğer tabiri de köle olmak demektir. Üstadım huzurunuza geldim. Himmet buyurun talebeniz olayım deyince evladım sen hiç aşık oldun mu demiş. Aşık olmayı, aşka düşmeyi bir ayıp olarak gördüğü için çocuk estağfurullah efendim hiç aşık olmadım. Edep ederim efendim deyince üstad demiş ki evladım Allah'ın kuluna aşık olamayan Allah'ını zaten bulamaz. O aşka ermek için önce bir kulunu sev de öyle gel demiş. Ve ben bu yaşanmış olaydan çok etkilendim. Bir kulu sevebilmek, mahluku sevebilmek ancak Halik'i sevebilmenin ön aşaması olur. Bu duyguları elbette tattık. Çocukları seviyor musunuz? Çocukları en fazla sevdiğim yani çocuklarla bir şeyleri yapmak gerçek tabiatı hissetmektir. Çünkü onlar tertemiz olduğu için bize hem Allah'ı hem varlık alemini hem de tertemiz duyguları öğretiyorlar. Beni ben yapan bütün şu eğitim hayatımdaki hani meşhur diyorsunuz ya tanınmış olmak çok kıymetli talebelerimin dualarıyla bugünlere geldim. Ve her dünya yarışması öncesinde okul kurs gezip onların duasını aldım. Bir arkadaşım da arkamda beni takip ediyormuş. Bana eşlik ediyormuş. Dedi ki Selman sen nasıl birinci oldun biliyor musun? O çocuklar sana hep dua ettiler dedi. Çocukların enerjisinden besleniyorsunuz. Çocukların enerjisinden beslenmek biz de onların enerjilerine enerji kattığımız için bu dönüşüm oluyor, gerçekleşiyor. Çünkü onların duası, çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarla çok ilgilenmiş. İslam'ın güneşini, İslam'ın enerjisini, İslam'ın bilgisini önce çocuklara aktarmış ve onlarla buluşarak İslamiyet'i tüm dünyaya yaymıştır. Peki Selman okumuş. İmamlık var, müezzinlik var, hafızlık var, hocalık var. Siz hacca da gitmişsinizdir. İnşallah gittik. Bu kadar rütbe hangisi sizi en çok etkiliyor? Düşünün, bütün bu rütbeler insana nasıl bir ağırlık, nasıl bir sorumluluk veriyor. Fakat bir taraftan da çok büyük bir duygu. Onlarla yatıp onlarla kalkıyorsunuz. Gerçekten ilahi bir lütuf. Kur'an'da en severek okuduğunuz ayet neresidir? Bir de şu var. Hafızlığı taşımak nasıl bir his diye ekleyeceğim. Çünkü uyudunuz, uyandınız. Her dakika Kur'an mı düşünüyorsunuz? İki sorunuzun tam ortasında aslında. İlk aklıma gelen yer Kur'an-ı Kerim'in tam ortasında 311. sayfa. Estağfirullah. Taha ma enzelna aleykel Kur'an ile teşka. Ne demek istiyor bize? Biz sana bu Kur'an'ı zorluk olsun diye indirmedik. Peygamberimiz ne kadar sıkıntı duymuş demek ki. Allah'tan gelen bilgiyi insanlara anlatıyor, insanlar da başına bela oluyor. Bütün hafızlar da bu sorumluluğu taşıyor. Ben de bu sorumluluğu üzerime taşıyorum. Büyük bir ağırlık. Onun için bunu taşıyabilen bir insan bekliyorum yanıma. Varsa buyursun. Özel zevkleriniz neler? Müzik, araba, dost ziyareti. Hiç olmazsa telefonla insanlara haletür etmek. Ne tür müzikler dinliyorsunuz? Her türlü müziği severim. Yabancı? Yerli, yabancı. Araba kullanırken yabancı müziği tercih ediyorum. Yani yabancı müziği tercih etmemin nedeni o da hareketli müzikler. Çünkü arabada uyanık kalmam gerekiyor. Arabayı... Demek ki arabanız var. Meraklıyım dediniz. Araba hassasiyeti, hastalık demeyeceğim. O bir güzelliktir çünkü. Hareket eden bütün cisimlere karşı hassasiyetim var. Yani hepsini kullanacak ehliyetim var. Bir tek helikopter ve uçak kullanamıyorum. Onun için de çok vakit gerekiyor dedikleri için bir türlü prova alamadım. İnşallah alacağım onları da. Yani siz araçta giderken sadece Kur'an Hatta bir gün hocalardan değilsiniz. elbette işletme master'ını bitirdiğimde master tezimi Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne verdiğimde kendisi dedi ki seni buraya pilot yapalım dedi. Yani pilotluk teklif etti. Ben de teşekkür ettim. Şimdilik
Gökyüzündekiler kalsın, yeryüzündekiler benden hizmet bekliyor Sayın Genel Müdürüm dedim. Haklısınız dedi. Dolayısıyla ben müziğe hassasiyeti olan bir insanım. Dinlerken içindeki ruhu, sözü, akışı neden yazmış, neden bu kadar özel söylüyor, sözlerden ne almam gerekiyor, bunları gerçekten çocukluğumdan gelen bir duygu bu. Kainattaki bütün seslere hassasiyetim var. Bazen şarkı, bazen güfte, bazen beste, bazen de enstrümanın akışındaki güzellik. Müzik caiz o zaman. Bunu diyebiliyor muyum? Müziğin caiz olmadığını belgelerle ortaya koymak için çok çalışmaları lazım. Fakat müziği aracı yaparak günah işlenen merkezlere bakarak günah olduğunu söylemek çok kolaydır. Ama Kur'an okunan yerlerde hiçbir günah işlenmiyor. Hiç mi hata yapılmıyor? Yani bir yabancı şarkıcının, bir yerli şarkıcının söylediği sözün içindeki maneviyatı, güzelliği göremiyorsun. Bir gün televizyon programı yaparken yanında bir sanatçı vardı. Herkesin tanıdığı, bildiği. Okuduğu şarkının tefsirini yaptım, açıklamasını yaptım ve teşekkür etti. Biz şarkıyı nasıl dinliyoruz bilmiyorum ki. Ya söylenene takıyoruz, ya söylenene takıyoruz, ya da müziğe karşı izliyoruz. Kainatta her şey müzik. Dinlemeyebilirsen. O zaman dinleyebilirsin. İlahi okurken nasıl bir ruh hali varsa, muhteşem sözleri olan bir şarkının içindeki alacağımız özü de alabiliriz. Ona da ihtiyacımız var. Hedefiniz nedir? Sen mi okumuş? Hedefim Allah'ın verdiği nefesi en güzel yerlerde tüketmek. Yurt dışındayken eğitim alıyordum. Karşımdaki insanın Yaradan'la bağlantısının nasıl olduğunu sordum. Aslında onu da sormadım. Dedim ki ne iş yapıyorsun? Nasıl iş yapıyorsun? İşini güzel yapabiliyor musun dedim. Eliyle şöyle yaptı. Gökyüzünü gösterdi. Bir de bedenini gösterdi. O müsaade edince ben yapabiliyorum o. 2 hareketle gösterdi. Allah'ım dedim ben de senin dinini şu 2 hareketle anlattığı gibi anlatabilir miyim? O kadar güzel özetledi ki beden diliyle, haliyle. Ben de bu duygularla yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyorum. Meşhur olamaz kimse. Hiç kimse public relation, halkla ilişkiler alarak, kendini cilalatarak kimseyi pazarlayamaz. Allah'ın sevmediğini hiçbir kula sevdiremez hiç kimse. İdolünüz kim o zaman? Yüksek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çok güzel. Herkes ona benzemeye çalışıyor. Herkes onu kendine... O zaman hiç dedikodu yapmayacak. Hiç kavga etmeyecek. Hiç sataştıklarında karşı çıkmayacak. Affederdi o kendini inciteni. Kendini incitenleri de affedecek. Ben adımlarımı atmaya başladım. Beni öldürmeye kalkan insanı öldüren ama benim kim olduğumu bilmediği halde beni vurduğunu bildikten sonra öğrenen kişiyi bile affettim. Ama Evet, Allah bir vurulma hikayeniz var. ama Allah affetmedi. Ben onu affettim diye Allah cezasını vermezlik yapmadı. Bütün insanların duaları sayesinde biz ihya olduk. Yine o insanların beddualarıyla o kişi imha oldu. Onun için duanın gücü çok sihirlidir, çok yüksektir. Buna sarılmak lazım. O zaman Kur'an-ı Kerim sizi ayakta tuttu. Tekrar hayata döndü. Bu sizin ikinci hayatınız. İkinci hayatımız çünkü ipotek olarak Kur'an-ı Kerim verdim. Allah'ım canımı alırsan cennetini bahşet, hayat verirsen Kur'an'la hizmet etmeyi nasip et dedi. Ve ne iş yaparsam yapayım her gün ilk işim Kur'an okumak ve Kur'an'ı okutmak ve bundan da çok büyük bir zevk alıyorum. Peki Atatürk sizce ne ifade ediyor? Şimdi Türkiye'de gerçekten geçmişiyle ilgili ölmüş insanların arkasından konuşmak sanat oldu. O şöyleydi, bu böyleydi. Ağzından salya akarca başkalarının ardından ölmüş insanların arkasından konuşmak bile ne derece doğrudur bilemiyorum. Biz insanların yaptıklarından sorumlu değiliz. Yaşadığımız makamdan ve kendimizden sorumluyuz. Ve bizim yaptığımız yanlışlarla kimler yanlışa gidiyorsa hepsinin günahı bizim. Bizim yaptığımız iyi şeylerle kim sevaba gidiyorsa hepsinin sevabına da ortağız. Allah Teala %50 dağıtmıyor. Bir veriyorsa aynı birden bize de veriyor. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve gönüllerde kaç yıl geçmiş olmasına rağmen insanların gönlünde yer bulmuş ve herkes öldüğü günü yine gözyaşlarıyla, duayla yad ediyor. Siz bu sevgiyi neyle bitireceksiniz? Din düşmanıydı. Bugün dindar olduğunu söyleyerek dine düşmanları oluşturan insanlar hakkında kimse bir şey demiyor. Bu ne olacak?
Peygamberin halkasında yetişmiş Muaviye. Muaviye de peygamberin talebelerinden bir tanesiydi. Yezid. Peki bunlar? Dolayısıyla hayatım boyunca hiçbir zaman Atatürk'ün arkasından konuşmadım. Konuşan hiçbir din alimini de din eğitiminden geçmiş olarak görmüyorum. Biz geçmişimizi hayırla yad edeceğiz ki geleceğimizden hayır bulacağız. Dualarda neden Atatürk'ü zikretmiyoruz diye bazı meclislerde çıkış yapıyorlar. Ben de bütün Osmanlı sultanlarının öncülerinin ilk aklıma gelenleri zikrediyorum. En sonunda da Atatürk'ü zikrediyorum. Ardından da o günden bugüne yine ülkemize devlet başkanı olarak görev yapmış herkese dua ediyorum. Bu sefer herkes birden amin diyor. Toplumda, duada bile ayrımcılık yapılıyor. Herkesi katacağız. Ben kötü işler yapanlara da dua etmek. Ben rahmet peygamberiyim diyor Peygamberimiz. Hiç ağzından Allah'ın bunların belasını ver diye görmedik. Herkese dua edeceğiz o zaman. Herkes önce kendine sonra başkasına. Kabe'yi tavaf ederken birisi Peygamberimize soruyor sahabeden. Ya Resulallah nasıl dua edeyim? Amcama dua edebilir miyim? Onun için tavaf yapabilir miyim? Önce kendine dua et diyor. Ne diyor uçakta hostesler, stewardlar? Önce oksijen maskenizi kendinize, sonra yakınızdaki çocuklara ve yaşlara takın diyor. Sende nefes yoksa kime nefes olacaksın? Neden YouTube'dasınız? Ben medya iletişimciyim. İlim adamıyım. Baktım ki ilim artık filmle anlatılıyor. Ne demek film? Kayda alınıp tüm dünyaya, dijital çağda yaşıyoruz. Önceden medya imamı, işte televizyon hocası diyerek dalga geçiyorlardı. Her zaman öyledir. Yeni çıkan her şeye toplumlar dünyada düşman olurlar. Ancak Öğrencilik devam ediyor o zaman. öğrencilik devam ediyor. Doktora yapıyorum. Tezimi yazıyorum. Ve bununla ilgili online olan bütün eğitimlerimi devam ettiriyorum. Ve bu alandan sesleniyorum. Şimdi Türkiye Covid ile ilgili, dünya Covid ile ilgili bir salgınla karşı karşıya. Televizyonlar gülelim, kendimize gelelim diye Kemal Sunal filmleri verdi. Seversiniz. Ama çok severim. Ama aynı şeyleri temcit pilavı gibi tekrar verdiklerinde insanlar bunaldı. Yeni şeyler istedi. Dünde kalmıştır cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Her gün herkesin yeni şeylere ihtiyacı var. Her şeyin yenisinin servis yapılırken oyunların, eğlencenin neden din hizmetinin yenisi yok, maneviyatın güzelliği yok? Biz de bu bağlamda dijital platformu kullanıyoruz ve insanlarla gerçekten güzel bir etkileşim olduğunu düşünüyorum. Sizi sevenlere 2 cümle rica ederim. Seviyorum onları. Onların sevgisi benim de sevgimi artırıyor. Onların takibi benim bir şeyler yapmamı sağlıyor. Çalışmamı, yeni şeyleri yakalayıp onlarla buluşmamı sağlıyor. Hasreten teşekkür ediyorum.